Selamlar arkadaşlar. Kanalıma yeni bir eğitim serisi başlamak üzereyim. Burada DCS Word'deki modüllerin eğitimleriyle devam etmek istiyorum. Apache ile eğitim serimize başlayacağız arkadaşlar. AH-64D Blok 2 helikopterimizle, modülümüzle başlayacağız. Görmüş olduğunuz gibi helikopterimiz hemen burada. Bu ilk videomuzda soğuk başlangıç, işte motorları nasıl çalıştırırız, işte silah sistemlerini, aviyonikleri, INS'ini vesaire bunları öğreneceğiz. Şimdi Apache'miz bu şekilde. Türk Kara Kuvvetleri livresi kaplamasıyla bu şekilde karşımızda. Şimdi kokpitimize geçelim arkadaşlar. Şöyle kokpitimize geldik. İlk olarak şu pilotun gözündeki nişangah mıdır artık nedir, bunu kaldırıyorum. Çünkü şu an işimize yaramayacak. Şu şekilde kokpitimiz, hatta şu pilotu da kaldırayım bir. Bu şekilde gözüküyor ilk başta bindiğiniz zaman helikopterimiz. Bu arada pilotu kaldırmakta sağ shift P tuşlarıyla arkadaşlar. Normal uçaklarda da böyle, bu F-16'da vesaire. Hani Rus uçaklarına burası farklı olabiliyor galiba. Ama F-16'dır işte, böyle Batı Blue uçaklarına falan, helikopterlerinde sağ shift P basarak pilotu kaldırıp geri getirebilirsiniz. Şimdi kokpite baktığımız zaman ilk olarak şuradaki menüden bahsedeceğim. Burası ışıklandırma menüsü arkadaşlar. Burada motor başlamadan önce işte ilk olarak buradan başlıyoruz. Anti-collision ışıklarımız var arkadaşlar. Şu an off'ta, engine start yaparken. Burada formasyon ışıkları. Burada da navigasyon ışıkları var. İlk olarak buradan başlamak istedim. Devam etmeye gelirsek, burada sinyal ışıkları var. Bunları açıyoruz ilk başta. Burada ekranların, monitörlerin parlaklığını ayarlamak için sistema INST ışıkları. İlk olarak bu üçünden başlıyoruz. Devamında kontrol etmemiz gereken şeyler var önce. Önce gaz kollarımız, hani RPM şeylerimiz, kollarımız aşağıda olacak. Hani yukarıda olmaması gerekiyor bunların. Kolektifimiz aşağıda olacak. Yani yukarıda olmaması lazım. E, Rotor freni kapalı olması lazım. Off'ta olması lazım. Engine start switchleri yine aynı şekilde, bu şekilde off'ta olması lazım. Bunları kontrol etmemiz lazım ilk başta. Daha sonrasında parkın birikimiz var. Bunu taksi yapmadan önce, yani helikopteri çalıştırdık, işte bütün her şeyi sağladık, artık taksiye ya da işte havalanacağız. Bunu kontrol edebiliriz. Daha sonrasında radyo panelimiz. Burada işte sesleri vesaire açabilirsiniz, radyo seslerini falan. Ondan sonra chef flare, bunun kapalı olduğuna ilk başta dikkat etmemiz lazım. Ondan sonra helikopterimize güç vermekle başlayabiliriz. Burada şimdi batarya kısmı var. Batarya off pozisyonunda. Bunu direkt batağa getirebiliriz. Bir de external power, yani harici güç ünitesiyle çalıştırabiliriz helikopterimizi. Genelde harici güç bağlamıyoruz. Harici güç bağlamadığım için direkt bataryaya geçiyoruz bunu. Bataryaya açtıktan sonra burada elektronik panelimiz açılıyor. Daha sonrasında bekliyoruz bir. Şu an canopy open diyor. Canopy'mizi kapattık. CP'cim de kapattı. Daha sonrasında şuradan bir ışık testi yapabiliriz. Şöyle şuna basılı tuttuğumuz zaman burada ne gözüküyor? İşte APU ışığımız, ondan sonra emergency, hidrolik vesaire. Burada kuyruk yer kilidi, ondan sonra master equation gibi ışıkları görebiliyoruz. Daha sonrasında şurada bir yangın testimiz var. Şöyle 1'e basılı tuttuğumuz zaman engine 1, engine 2 ve APU diyerek bize testi yapıyor. Hani hiçbir sorun olmadığını görüyoruz. Daha sonrasında bu elektronik panelde işte bize şu üstte uyarıları, işte herhangi bir uyarı vesaire bir şey olduğu zaman burada gösterir. Daha sonrasında burada radyo kanalları var. Radyo menüleri. Bunlar arasında geçiş yapabilirsiniz.
Buradan da bir ayarlama yapabilirsiniz. Radyo panellerin yani şeylerin altında da fuel'ımızı göstergesi var. Onun sağında işte bu helikopterin tam olarak ne bilmiyorum. Burada da işte yerel saati gösteren bir şey var. Saat var. Daha sonrasında APU'dan başlıyoruz arkadaşlar. Önce APU'yu çalıştırıyoruz. Şöyle bir 2-3 saniye basılı tuttuğumuz zaman APU çalışmaya başlıyor. Helikopterin APU'sunu çalıştırıyor. Bir 3-5 saniye, şöyle bir 10 saniye bekledikten sonra şu şekilde up on, update heading, işte monitörlerimiz, ekranlarımız, MFT'lerimiz güç geldiği zaman bu şekilde yanıyor. Şimdi bu iki ana MFT'de ekranda sol tarafta motor sayfasını görüyoruz. Burada engine sayfası. Genellikle burada engine sayfasının olması iyi olur. Çünkü yani pilot kısmındaysanız uçuracaksanız yani motor RPM'leri vesaire burada olacak. Sağ tarafta da sağ MFT'de ekranda diğer gerekli ayarlamaları yapıyoruz. Buradan şurada ASE sayfası var. Girdiğimiz zaman burada chef modu, işte manuel program vesaire görebiliyoruz. Chef'lerimiz mesela safe'teymiş şu an. Bunu çalıştırdığımız zaman, daha doğrusu havalandığımız zaman otomatik falan alabiliriz. Daha sonrasında şurada Unity'ye geldiğimiz zaman LVR var. Yani radarımız, lazer uyarı sistemimiz var. Bunu açıyoruz. Bu önemli arkadaşlar. Bunu açmayı unutmayın. Yoksa size herhangi bir füze atışı veyahut da işte radar kilitlenmesi vesaire olduğu zaman bunu duyamazsınız. Bunu açıyoruz. Bu önemli dedik. Daha sonra Unity'ye geleceğim tekrardan. İşte burada farklı radar ekranlarını görebiliyoruz. Şunu tekrar bir kontrol edelim. Normalde bunu açtığınız zaman ses gelmesi lazım direkt. Size uyarı vermesi lazım. Ondan sonra TSD'ye geçiyorum. Burada hızlı erişim düğmesi var. TSD'ye geçtiğim zaman direkt bize şey getiriyor. Bu hızlı erişimler işte Weapon'da, silah sistemleri, FCR sistemleri falan ulaşmak için hızlı erişim düğmeleri var. Bayağı kullanışlı. Buraya geldiğimiz zaman ilk başta harita bu şekilde gelmeyebilir. Çünkü daha helikopterin yeni güç verdik. Aynı hizalanması vesaire yapıyor olacağı için bunun böyle olması normal. Daha sonra burada ailesi hizalanmasına bakacağız. Ailesi nasıl hizalandığını göreceğiz. Onun için de sağ üstteki yine güçüyle giriyoruz. Burada bizim ailesi hizalanmasının durumunu gösteriyor arkadaşlar. Şuradaki dataların beyazdan yeşile geçmesi lazım. Şu an hala ailesi hizalanması yaptığını söylüyor bize. Burada da bu şekilde geri sayımı var. Yani Unity'den geliyorum. Burada alt başlıklarda, işte üst başlıklarda detaylar var. Şimdi burada ilk başta map'e gelmek istiyorum. Burada map'e girdiğiniz zaman tipte chart'tır, işte diktir, sattır, uydu görüntüsüyle vesaire değiştirebiliyoruz. Ben genelde bunu SAT'ta kullanırım. Yani uydu görüntüsünde kullanmayı tavsiye ediyorum. Daha güzel oluyor. Arazi yapısını falan daha iyi anlamamızı sağlıyor. O açıdan iyi. Ee, Ondan sonra şurada bir show menüsü var. Navigation pace diyor. Şu an navigasyon modunda uçak aslında. Şuradan şu görmüş olduğunuz nav yazan pace'ten basarak atak pace'e geçirebilirsiniz. Yani işte artık navigasyon, yani bir seyir şeyinde değil de artık bir görev ya da saldırı modu gibi bir şey diyeyim. Burada buna geçirdikten sonra show'dan işte şu işaretli olmayanlardan detaylı bilgi almak için işte rota, daha önce yüklenmiş rota varsa, işte strip point varsa mesela onları görmek için CVC'nin kursörünü, ondan sonra işte bulunduğunuz yerin infosunu, koordinatını almak için bunları açabilirsiniz. Bu tarafta da diğeri var. TRT, ben işte onun
Ondan sonra target, hedefler işte şeyde görünen hava savunma sistemleri artık ondan bir sunucuya girdiniz. İşlenmiş bir şey varsa bunlar gözükür burada. Bunları buradan ayarlayabiliyorsunuz. Daha sonra bunları kapatmak için aynı şekilde basıyoruz tekrardan. Bu şekilde görebilirsiniz. Bir de kontrol edelim, bir nava gelelim. Navigation modda da bunların açık olduğunu emin olalım. Çünkü bize navigation modda da lazım oluyor bunlar. Daha sonrasında yine atağa geçirebiliriz. Yani burada bize işte dost birimlerin olduğunu falan mavi bir şekilde gösterebiliyor. İşte düşmanların olduğu hani gözüktüğü zaman kırmızı olarak bize gösterebiliyor. Daha sonra detaylı zaten göreceğiz bunları. Daha sonrasında bizim bir de şurada ölçeğimiz var. Harita ölçeklendirme 75'ten 100, 150 bayağı bir gösteriyor. Şurada zaten şeylerimiz var. Ama en sağlıklısı 25'te kullanmak ölçeği. Daha sonra map'imizi tekrardan şuradan SAT'a getirelim. En güzeli bence bu 25'te kullanması. Daha sonrasında şurada waypointlerimiz var. Şu RT'ye tıkladığımız zaman burada yüklü olan waypointler, steel pointler var. Bende şu an 4 steel point var. Mission de ayarladım. Onlar gözüküyor. Buradan da işte şu seçeneklerden de yeni waypoint ekleme işte ondan sonra e, direkt yani birden de 4'e gitmek istiyorsanız hatta 3'e gitmek istiyorsanız buradan onları seçebiliyorsunuz. Bunları da göstereceğim sizlere eğitim serimizde. Devam edelim arkadaşlar. Şöyle bir kamera açımı ayarlayayım tekrardan. Map sayfası böyleydi. Şurada sol üstte enstrüman sayfası var. Burada bize bir pusula geliyor elektronik. Bunu görebiliriz. Daha sonrasında heading vesaire bunları ayarlayabiliyoruz. Ondan sonra burada bir weapon sayfamız var. Silah sistemlerimizin olduğu sayfa. Buraya geçebiliriz. Burada bizim işte şu an kutucukta olanlar Hellfire'lar oluyor. Şurada topumuz, burun topumuz, çiftlerimiz. Şurada da roketlerimiz bulunuyor. Bunları bu şekilde görebiliriz. Şurada bir Boresight var, bir de Grayscale var. Şu Grayscale'e tıkladığımız zaman bir de şu gördüğünüz önündeki I'ya basarak bunu indirdiğimiz zaman burada bir tonlama geliyor. Şimdi bunun tonlamasını iHaste'ten ayarlayabiliyoruz şu şekilde. Bunun tonlamalarını ayarlayabiliyoruz. Artık bu sizin nasıl kullanmak istediğinize bağlı, nasıl şey yapmak istediğinize bağlı. Yani bunu bu şekilde manuel ayarlamasını yapabilirsiniz. Daha sonra Grayscale'i kapatıyorum. Normal şeyimiz geliyor. Borsight'ımız var. Borsight'a geldiğimiz zaman topla, ateşleme vesaire yapacağımız zaman Borsight önemli. Bir nevi sıfırlama gibi bir şey. Yani silah sıfırlaması da yapılır yani. Onun gibi bir şey. Burada Impes'e geldiğimiz zaman karşımıza Borsight'ın ayarını yapmak için bir hedef tahtası gibi bir şey geliyor. Hani öyle söyleyeyim. Buradan bu rengi noktası alarak tam şu article'ımızın ucunu buradaki merkez noktasına getirmemiz gerekiyor. Bunun merkez noktasına getirdikten sonra arkadaşlar şu şekilde tutturabilirsem aşağı yukarı aynı şeyde olması lazım. Ondan sonra göstereyim aciz kontrolden şöyle bir bakalım neymiş, cursor enter deeplis. Cursor enter deeplis dedikten sonra hani, tuş atabilirsiniz. Borsa hayatınız yapılmış oluyor arkadaşlar. Bir de şunu da göstereyim. Burada bir semboloji parlaklığını ayarlamak için bir kısım var. Şu şekilde. Bunu da bu şekilde buradan semboloji parlaklığından ayarlayabilirsiniz. Bunun parlaklığını ayarladıktan sonra artık kapatabiliriz bunu. Daha sonrasında borsaya basarak tekrardan weapon ekranına geri dönebiliriz arkadaşlar. Daha sonrasında neyimiz varmış bakalım diye.
Weapon'dan devam edelim. Burada gun, missile bir de roket var. Yani makinalı, burun topu, makinalı tüfek, missile, roketlerimiz, Hellfire'larımız, radar güdümlü ve roketlerimiz olmak üzere 3 ana, hatta 4 ana silah şeyimiz var. Burun topu, roket ve füzelerimiz. Şöyle gun'a geldiğimiz zaman görmüş olduğunuz gibi direkt gun'ın içi koyu yeşil ya da açık yeşil doluyor yani. Burada da 10'lu, 20'li, 50'li, 100'lü ve sürekli atış modları var. Yani 10'lu 10'lu atar, 20'li 20'li, 50'li 50'li ve all dediğimiz zaman sürekli atış yapar. Roketlerimize geldiğimiz zaman Hellfire'larımıza şu an safe'de. Bu arada Master Arm'ımız burada. Bu yerde olduğumuz sürece safe, otomatik safe'e geçer. Yani helikopterin tekeri yere değdiği an otomatikman safe'e geçer ve arma alamazsınız. Bunu da söyleyeyim size, haberiniz olsun şimdiden. Daha sonrasında burada dikkat etmemiz gereken bir şey, buradan işte tiplerini değiştirebilirsiniz. Modlarını, işte atış modlarını normal, ripple, işte manuel gibi değiştirebilirsiniz. Şurada yani buna bastığınız zaman tipe normalde lazer güdümden radar güdümüne geçmesi lazım ama şu an havada değiliz, şeyde değiliz. Rokete geçtiğimiz zaman burada roketlerimiz var. Şu şekilde. Şimdi iki tane podlu roketimiz var. 32 tane normal yani patlayıcı roket, 6 tane de yani 3 tane şunda, 3 tane şunda da smoke'lu roket olması lazım bunların duman işaretleme yapmak için. Roketlerimiz var. Buradan da roketlerimizi birerli, ikişerli, işte dörderli, 24'lü kadar atış yapabiliyoruz. Ben de ikisi de kalsın. Bu şekilde bunu da göstermiş olayım sizlere. Şimdi Aircraft sayfası var arkadaşlar. Buradaki motor sayfasına getiriyor bizi. Şimdi Flight'a bastığım zaman bir şeye geliyoruz. Flight sayfasına geliyoruz. Buradan birkaç ayarlama yapabiliriz. Şimdi bunu set ettikten sonra arkadaşlar bizim yapmamız gereken bazı şeyler var. Yani ayarlayabileceğimiz bazı ayarlamalar var. Onları göstereceğim. Birazcık da bunlara bakalım. Şimdi burada low ve high demiş. Bu low dedi alçak irtifa. Uyarı irtifası, high dedi de yüksek irtifa oluyor. Yani işte siz mesela alçak irtifada hani kaç irtifanın altına inmek istiyorsunuz, mesela alçak irtifa uyarısı kaç olsun atıyorum. Ben 100 feet olsun istiyorum. Buraya şu şekilde 100 yazıp enter yaptığınız zaman alçak irtifa sınırım benim 100 oluyor. Yüksek irtifaya geldiğim zaman da yüksek irtifamda atıyorum 5000 fit olsun diyorum. Enter dedikten sonra tabii ki olmadı. 5000 fite çıkamıyor muyuz ne yoksa? Yani burada da işte 5000 yerine ne yazabiliriz? Şöyle clear diyelim. Atıyorum. Yani 1000 fit yapayım. Şöyle bir bakayım olacak. Enter demedim. 1000 fit dedim, yükseğe de atıyorum. Bu şekilde yüksek ve alçak irtifayı ayarlayabilirsiniz. Şurada da bir milibar ve inç arasına geçiş yapma şey var. Bunu milibar ve inç yapabilirsiniz. Bu size kalmış arkadaşlar. Ben bunu hani çok detaylı olarak bilmediğim için hani hiçbir zaman ellemiyorum ama milibar da yapabilirsiniz bu şekilde. Ben genelde artık buna sıfırdan buna alıştığım için hep bunda gidiyorum. Bu şekilde bunu ayarlayabilirsiniz. Ondan sonra burada da radar altimetremiz var. Radar altimetremizin açık olduğuna dikkat ediyoruz. Daha sonra burada bir şey kalıyor mu kalmıyor. Weapon'a baktık. İşte FCR'ımız var. Şimdi FCR'ı silah sistemlerini tanıtırken size göstermek istiyorum. O yüzden şimdilik FCR'da işimiz yok arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Kontrol edelim. Ayarlarımız açık. Tiyetimize gelelim. Unity hala yok. Motorları çalıştırmaya geçelim o zaman. Motorları açmadan önce arkadaşlar kontrol ediyoruz yine şu rotor freni off'ta olduğundan, ondan sonra kolektifimiz aşağıda
diğer motor güç şeylerini, kollarının arkada olduğunu kontrol ediyoruz. Şu zaten metremizi indirelim şöyle, şu 5'e getiriyorlar genelde. Ondan sonra çeftleri sistemimizi açalım. Kısa bir testten sonra bu kendisi otomatikman geliyor. Şu an bypass'ta 30 çef, 60 flare gözüküyor. Daha sonra şuradan arkadaşlar çarpışma önleyici ışıkları açıyoruz. Geceleyin kırmızı oluyor, gündüzleyin de beyaz oluyor. Şöyle bakalım bir. Şu şekilde şuradan bakalım. Şu an beyaz yanıyor gördüğünüz gibi. Şimdi bir de kırmızı da göstereyim. Şu şekilde de kırmızı. Gündüzleyin beyaza kullanıyoruz. Daha sonrasında motoru çalıştırmadan önce şu aircraft'tan uyarı sistemlerinin olduğu bir yer var. İsterseniz bunu da açabilirsiniz. Bunu da kullanabilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Bunu resetleyip devam edebiliriz arkadaşlar tekrardan. Şimdi sol tarafta motor sayfamız var. Şuradan şu iki gördüğünüz motor başlatma switchlerinden motorlarımızı başlatacağız. Sol motordan başlayalım. Sol motordan switch'imizi açıyoruz. Daha sonrasında buradan %20 gelene kadar bekleyebiliriz. %20 gördükten sonra arkadaşlar motorumuzu açabiliriz. Şu şekilde rölantiye alıyorum. Sol motoru onu da göstereyim. Aciz kontrole girdiğimiz zaman şöyle bir bakalım neymiş. Power lever yani left idle, sol alt home'muş bende. Sağ motor içinse şu şekilde power lever right idle, sağ shift home'muş yine. Bu şekilde bunların tuş atamasını yapabilirsiniz. Şimdi bekliyorum motorun gelmesini. %60-70'lere gelince oturuyor. Diğer motora geçiyorum. Sağdaki motora. Bunu da açıyorum. Bekliyorum %20 olana kadar. Ve ayrıca alıyorum bunu da. Bunun da tekrardan şu şekilde seviyesine gelmesini bekliyorum. Bekleyelim hala. Bu da seviyesine oturduğu zaman arkadaşlar güç vereceğim. Evet, aşağı yukarı aynı seviyeye geldi şu an. Ve buradan manuel olarak da verebilirsiniz power'ı. Şu şekilde fullüyorum. Sol motor. Okey. Şimdi sağ motora geçiyorum. Sağ motora yavaşça fullüyorum. Ve şu an iki motorum da %20'ye gelecek aşağı yukarı. Şu da 101'de olacak seviyesi. Bunu yaptıktan sonra artık Apo ile işim kalmıyor. Apo'mu kapatıyorum. Dış kapağını da kapatıyorum. Ve motorlarımızı çalıştırmak bu kadar basit arkadaşlar. Görmüş olduğunuz. Şuradan iki switch'i açıyoruz. Daha sonra bunları idle alıyoruz. İkisi de aynı seviyeye geldikten sonra fullüyoruz ve olay bitiyor arkadaşlar. Buradan da bu şekilde ayarlamamızı yaptık. Şu an motorlarımız çalışıyor. INS'imiz hizalandı mı? Hala hizalanmamış gibi. Bakalım. Hizalandı sanırım. Bu şekilde arkadaşlar soğuk başlatma yapabilirsiniz. Şurada da sileceklerimiz var. Pilot sileceği, şunun altında CPC'nin sileceği var. Bunu da buradan göstermek istedim size. Kısacası bu şekilde arkadaşlar. Şimdi yani taksiye başlayabilirim. Az bir şey gaz vereyim.
Parking bileğimi de kapatayım. Soğuk başlatma gerçekten basit bu helikopterde. Hemencik motorları çalıştırabiliyoruz. Az bir şey kolektiften gaz verdim. Taksiye başlamak için. Bu şekilde taksiye başlayabiliriz. Serimizin ilk videosu bu oldu arkadaşlar. Sonraki videolarda taksi, kalkış, ondan sonra işte silah sistemleridir, FCR'dır vesaire, helifire'ların kullanımı. Bunlara bakacağız sizinle beraber. İlk videomuz, serimizin ilk videosu bu şekilde bitirmiş olalım. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.